Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köksüz orkideleri kurtarmak için yeni bir yöntemden bahsedeceğim. Elimde gördüğünüz orkidenin hiç kökleri yok ve yaprakları çok fazla yumuşamış. Sadece 3 yaprağı var. En alt yaprağı da sarardığı için en alt yaprağını bu şekilde koparıyorum. Bakın gördüğünüz üzere orkidenin şu anda hiç kökü yok ve özellikle kök kısmında siyahlıklar var. Eski çiçek dalının hemen bulunduğu dalı da kesiyorum ve üzerinde odunsu hale gelen kısımdaki siyahlıkları ve odunsu parçaların hepsini bu şekilde kesiyoruz. Orkideleriniz eğer hiç kökü kalmadıysa, yaprakları yumuşadıysa bu tarz orkideleri kesinlikle çöpe atmayın. Mutlaka kurtaracak yöntemler bulabilirsiniz. Bakın bu orkidemi bu şekilde temizledim. Şu anda yapmamız gereken bu tarz orkideleri dezenfekte etmek. Saksı değişimi yaptığınız zaman da mutlaka oksijenli su ile dezenfekte etmenizi tavsiye ederim. Oksijenli su orkide köklerinde ya da yapraklarında herhangi bir hastalık, böcek ya da farklı bir hastalık varsa bunların tedavisine yardımcı olur. Bir kapak ölçü olarak bakın koydum ve 100 milimlik suyun içerisine döküyorum. Ben bir püskürtme kabının içerisine koydum. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. 100 milim suyun içerisine sadece bir kapak kadar koydum. Ve orkidemizin yaprakları ya da köklerinde herhangi bir hastalık varsa bunların giderilmesi için bu şekilde sıkıyoruz. Sizler de bu işlemi mutlaka yapın. Özellikle kök kısmına bunu sıkmamız gerekiyor. Buradaki mikropların ölmesi ve dezenfekte olması için. Orkidenin bütün yapraklarını ve köklerine oksijenli su sıktıktan sonra kuruması için bir bardağın içerisinde bu şekilde bekletiyorum. Yeni yöntemimiz için ihtiyacımız olan bu şekilde bir bez. Bu bez yumuşak, yani bulaşık ya da mutfakta kullanabileceğiniz bir bez. Ve 2 katlı bir bez şu anda. Bunu ben şimdi küçük parçalar halinde keseceğim. İsterseniz yanlamasına bu şekilde kesebilirsiniz. Ya da bezi uzunlamasına da kesebilirsiniz. Orkidenizin kalınlığına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Evet, şu anda orkidemin yaprakları ve kökleri kurudu. Artık yeni yöntemimiz için orkidemizi alıyorum ve hazırlamış olduğum, bakın bu bezi gördüğünüz üzere çift katlı. Orkidemizin yeni kökler çıkarmasını kolaylaştırmak için kullanacağız. Orkidenin kök çıkarması için gövde kısmını bu şekilde kesinlikle sarmıyoruz. Bunu bütün yöntemleri de dikkat etmeniz gerekiyor. Gövde kısmının ıslanmaması gerekiyor. Sadece odunsu kısmının ıslanması gerekiyor. Odunsu kısmı ıslanarak yavaş yavaş yeni kökler ve yeni çiçek dalları çıkarmasına yardımcı olacak. Bakın bu şekilde bezi sadece odunsu kısmına sarıyorum. Burası önemli. Bütün bezi bu şekilde sardıktan sonra çıkmaması için bezi, bakın uç kısmını ben bir makas ile keseceğim. Ve bu bezin uzun süre burada kalabilmesi için sağlam bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Orkidemiz yeterince kök çıkarıncaya kadar bu bezde bu şekilde sarılı kalacak. Bunu sizler gözlemleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde yaptım. Ve artık orkidemiz yeni yeri için hazır. Evet, şimdi bu orkidemizi yeniden canlandırmak için yapmamız gereken bir pet şişeye, bakın bu şekilde plastik bir pet bardağı ihtiyacımız var. Plastik bir pet bardağın içerisine orkidemizi bu şekilde oturtuyoruz. Ve burada orkidemiz sadece uç kısmından
bir bez yardımı ile su alarak yeni kökler çıkarmaya başlayacak. Bunun için su ekliyoruz. Su eklerken kesinlikle çok fazla su eklemeyin. Buradaki ölçü sarmış olduğumuz bezin uç kısmı suya değdiği anda suyu artık koymuyoruz. Bakın biraz daha ihtiyacımız var. Biraz daha su koydum. Bakın hemen görüyorsunuz bez hızlı bir şekilde suyu çekmeye başladı. Sadece uç kısmı değiyor. Bu kadar değmesi yeterli. Lütfen anlattığım noktalara mutlaka dikkat edin. Çünkü bu tarz uygulamalarda yapacağınız, dikkat edeceğiniz yöntem çok önemli. Evet, bakın bu kadar su yeterli. Bu sistemde orkide sadece bez yardımı ile uçtan su alarak bir nevi su kültüründeki gibi yeni kökler çıkaracak. Çünkü hiç kökü olmadığı için direkt odunsu kısmını suya koymadım ben. Evet, daha önce uyguladığım yöntemleri de göstermek istiyorum. Bakın böyle bir yöntem uyguladığınız zaman orkide kökleri bakın yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Gördüğünüz üzere şu anda daha çok küçükler. Fakat bu yöntemde hiç kökü olmayan bir orkide bu şekilde yavaş yavaş bakın yeni kökler gövde kısmından itibaren çıkarmaya başlıyor. Evet, yakından da görüyorsunuz ve sadece kök değil, aynı zamanda çok yumuşayan solan yapraklar da bu yöntem ile yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. Orkideler yeni kökler çıkardıkça hem yaprakları canlanır hem de yavaş yavaş artık çiçek dalı da çıkarmaya başlar. Evet, hemen sizlere bakın yapraklarını da gösteriyorum. Bu yapraklar da çok yumuşaktı ve gördüğünüz üzere şu anda yavaş yavaş canlanmaya başladı. Evet, sizlere diğer orkidemi de özellikle göstermek istiyorum. Bakın aradan 1,5 ay geçti ve bu orkidem tamamıyla köksüz bir orkideydi. Ve gördüğünüz üzere şu anda artık yeni kökleri var. Ve bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Orkideleriniz hiç kökü yoksa bu yöntemde 1,5 ay ya da 2 ay içerisinde bu şekilde kökler çıkarır. Gördüğünüz üzere sadece yeni kökler değil bir çiçek dalı da çıkardı. Normalde hiç kökü olmamasına rağmen bakın yeni bir çiçek dalı da çıkarmış olması bu tarz yöntemlerin köksüz orkideler için çok etkili olduğunu gösteriyor. Hemen yakından da bakın gördüğünüz üzere kök ve bakın bu dokundum kök ve diğeri ise çiçek dalı bakın. Bu şekilde bol bol yeni kök ve çiçek dalı aynı zamanda yeni yapraklar da bu sistemde çıkarıyor. Yaprakları da giderek canlandı ve sertleşti bakın yakından da görebilirsiniz. İlk halde olan orkide yaprakları tamamıyla yumuşak ve solgun iken gördüğünüz üzere yavaş yavaş aradan haftalar, aylar geçtikçe canlanıyor. Bu yöntemde orkidenin bol ışık alması gerekiyor. Bu en önemli püf noktalardan. Mutlaka direkt pencere kenarına koyun ve bol bol ışık alsın. İkinci önemli püf nokta sulama zamanı. Bakın sağdaki suyu azalan bir orkide, diğeri ise suyu yeterli bir orkide. Bu tarz yöntemlerde ne zaman sulamamız gerekiyor? Suyu bu şekilde azaldığında, bez yukarıda kaldığında ne yapıyoruz? Hemen su ekleyip sadece bezin ucu suya değecek kadar olmalı. Yani suyu azaldıkça su ekliyoruz. Bakın bu şekilde sadece uç kısmı değmeli. Ve daha sonra bu orkideyi dediğim gibi mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına direkt koyun. Özellikle güneş ve bol ışık alması bu yöntemde iyi sonuçlar çıkarmasına yardımcı olacaktır. Umarım anlattığım bu püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Eğer yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.